arkadaşlar, İğne Oyası ve El İşleri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2 şiş yine Selanik modelli lif çalışacağız. Lifimiz bu şekilde oldukça basit ve güzel bir model oldu arkadaşlar. Yaparken gerçekten çok eğlendim. Hızlı ilerleyen bir model oldu. Umarım sizler de beğenip benimle birlikte yaparsınız. Lifimiz bu şekildeydi. Ben aynı modelle şöyle ikinci bir model daha çalıştım arkadaşlar. Bu lifimde de 3 tane model kurdum. Tam orta kısmı küçük bir kare denk geliyor arkadaşlar. Ben bunu da çok beğendim. İkisi de ayrı bir güzel oldu arkadaşlar. Siz hangisini yapmak isterseniz ikisini de yapabilirsiniz. Hiçbir farkı yok arkadaşlar. Buradan modelimizi kurduktan sonra İkinci modelimizi de kurup yine şuradaki haroşalarımızı yapıp daha sonra ortaya lifimizin yarısına gelinceye kadar yapmak istediğimiz küçük bir kareyi yapacağız. Lifimiz bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenip benimle birlikte yaparsınız. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız, videolarımı beğenip yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdi bu güzel lifin yapımına geçelim arkadaşlar. Yapacak olanlara kolay gelsin. Lifime başladım. Yine bu kenar modelimi kullandım lifimde. Şu an kenar modelimin ilmekleri hariç orta kısımda 25 tane ilmeğim var arkadaşlar. Burada model kurulumuna başlıyorum. Kenar ilmeğime bakın 3 tane kenar modelim oluştu. 4. modelimi yeni başladım. Yani yeni arttırdım. Bakın burada 2 ilmeğim var hala kenar modelimden. Şimdi kenar modelimi ördüm, doluyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 ilmek ördüm. Doluyorum. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Kestiğim ilmek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 ilmek ördüm, doluyorum. Ajurumuzu 25 ilmeğimizin tam orta kısmına kurmuş olduk arkadaşlar. 12 sağda, 12 de solda var. Arka yüzde hiçbir işlem yok. Sadece bu doladığımız ilmeği arka yüzden ters öreceğiz. Buradan da kenar modelimi arttırıyorum. Doladığım ilmeğe geldim arkadaşlar. Bu ilmeği arka yüzden ters örüyorum. Ön yüzde düz düşmesi için. Yine kalan ilmeklerimi haroşa örüp hemen ön yüze geçiyorum hızlıca. Tekrar ön yüze geldim arkadaşlar. Şimdi kenar modelimin 2 ilmeğini birlikte örerek kesiyorum. Kenar modelimi 4'e düşürmüş oldum. Doladım ve yine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ilmek ördüm. Bu ajurumdan önceki 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 12 ilmek örmüş oldum kestiğim ilmekle birlikte. Doladım. Ortadaki bir ilmeğimi örüyorum. Tekrar doladım ve sıradaki 2 ilmeği birlikte örerek
kesiyorum. Kalan ilmeklerimi haroşa örüyorum. Kenar modelimden önce dolmamı yapıp arka yüze geçeceğim. Arka yüzdeyim. Kenar modelimin 2 ilmeğini birlikte örerek kesiyorum hemen. Burada da kenar modelimi 4'e düşürmüş oldum. Ve yine orta kısımdaki ajurlarıma kadar devam ediyorum. Bütün ilmeklerimi haroşa örüyorum arka yüzden de. Evet. Burada yine Selanik model kuracağımız için şu ortadaki bir ilmeğimizi ön yüzde düz düşürmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bunun için bu doladığım ilmeği düz örüyorum. Ortadaki ilmeğimi ters örüyorum. Ve tekrar doladığım ilmeği de düz örüyorum. Kalan ilmeklerimiz haroşa arkadaşlar. Hemen hızlıca örüp ön yüze geçelim. Ön yüze geldim arkadaşlar. Kenar modelimin 2 ilmeğini eksilterek sayımı 3'e düşürüyorum. Doladım ve yine 11 ilmek örüp sıradaki 2 ilmeği birlikte keseceğim. Bu kısım sürekli aynı şekilde aynı sayıyla ilerleyecek arkadaşlar. Ajurlarımdan önceki 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum ve doladım. Burada arkadaşlar bu ilmeği ters örüyorum. Arka yüzde düz örmüştük. Ön yüzde ters ördük. Doladım ve ters ördüm. Ortadaki ilmeğimi alttaki ilmeği batarak Selanik olarak örüyorum. Sıradaki ilmeğimi ters örüyorum ve tekrar doladım ve yine 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Kalan ilmeklerim yine haroşa. Hemen kenar modelimden önce dolmamı yapıp arka yüze geçeceğim. Arka yüze geçtim arkadaşlar. Kenar modelimin 2 ilmeğini birlikte örüp kesiyorum. Burada da sayımız 3'e düşmüş oldu. Hemen aradaki ajurlarıma kadar bütün ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Evet, ajuruma geldim arkadaşlar. Bu ajurumdan önceki ilmeğim düz. Demek ki ajurumu ters öreceğim. Buradaki düzümü de bu sırada bakın alta batarsam buradaki ajurum bozulacağı için burada düz örüyorum. Alttaki ilmeğe batarak örmüyorum ilk sırada. Selanik örneğini kuracağız ama bir sonraki sırada. Ve bir ters bir düz diye ilerledim. Yine sondaki ajurumuzu da ters ördük arka yüze. Kalan ilmeklerimi haroşa öreceğim ve hemen ön yüze geçeceğim. Tekrar ön yüze geldim. Yine kenar modelimin 2 ilmeğini birlikte örüp kesiyorum. Ve kenar modelim 2'ye düştü. Doluyorum. Yine 11 ilmek örüp 2 ilmeği birlikte kesip öreceğim. Ajurumdan önceki 2 ilmeği birlikte örüp kesiyorum. Doladığım ilk ilmeğim düz örüyorum. Sıradaki ters,
ortadakini Selanik olarak bakın alttaki ilmeğe batarak örüyorum. Bu şekilde. Sıradaki ters, sonraki düz. Doluyorum ve 2 ilmeği birlikte örüp kesiyorum. Kalan ilmeklerim yine haroşa. Arka yüze hemen hızlıca geçeceğim. Evet, arka yüzdeyim. Yine kenar modelimin 2 ilmeğini birlikte keserek örüyorum. Daha sonra hemen aradaki ajurlarıma kadar hızlıca ilerliyorum. Bütün ilmeklerimiz haroşa ajurlarımıza kadar. Ve bakın ajurumdan önceki son ilmeği de ördüm. Burada bakın bu dolamamdan önce, doladığım ilmekten önce ilk ilmeğim ters. Bunu düz örüyorum. Sıradaki ilmeğimi ters örüyorum. Sıradakini alttaki ilmeğe batarak Selanik olacak şekilde örüyorum arkadaşlar. Sıradaki ters, sıradaki Selanik, ters, düz. Kalan ilmeklerimi haroşa olarak örüp ön yüzeye geçiyorum. Ön yüzeyim, kenar modelimin ilmekleri 2'ye düşmüştü. Arttırarak 5'e tamamlıyorum. Kenar ilmeklerimden sonra doladım ve yine 11 ilmek örüp sıradaki 2 ilmeği birlikte keserek öreceğim. Evet. Bakın buradaki ajurumdan önceki 2 ilmeği de birlikte kesip örüyorum. Buradaki modelim Selanik olduğu için bakın bu ilmeğimden önceki ilmeğim düz. Demek ki bunu ters öreceğim. Doluyorum ve ilk ilmeğimi ters örüyorum. Sıradaki ilmeğimi alttaki ilmeğe battığımda yandaki ilmeklerim bozulmuyor artık arkadaşlar. Bu şekilde aklınızda kalırsa ona göre yaparsınız bozmadan. Şimdi sırayla bir ters bir Selanik olacak şekilde örüyorum. Ve doladım. Yine 2 ilmeğimi birlikte keserek ördüm. Yine bütün ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Modelimiz bu şekilde devam edecek arkadaşlar. İlmekleri geldiği gibi öreceksiniz. Bir önceki ilmeğini göze alarak ilerleyeceksiniz arkadaşlar. Oldukça basit, yaptıkça da eliniz alışacak. Çok da güzel bir örnek arkadaşlar bu Selanik örneği. Liflere de çok yakışıyor. Şimdi ben bu ortadaki açmış olduğum bu V şeklinde ilerleyen Selanik örneğimi birkaç sıra ilerleteceğim. Döndüğümde toplam sayıyı ve ajur sayısını, kenar kısmındaki ajur sayısını vereceğim arkadaşlar. Lifimizi ilerletip dönelim. Evet, ben modelimi ilerlettim. Şu anda şu ajurlarım arkadaşlar, bakın ilk açtığım ajurla birlikte şu başlangıç kısmından itibaren sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14 tane şu ajurlarımızdan var arkadaşlar. Toplamda da 53 tane ilmeğim var. Kenar modelimin ilmekleri hariç orta kısımda 53 ilmeğim var. Şimdi kenar modelimin 2 ilmeğini yine birlikte örüp kesiyorum. Doladım. Yine 11 ilmek örüp 2 ilmeği birlikte keseceğim. Ajurlarımdan önceki 2 ilmeği birlikte örüp kesiyorum. Doladım.
ve ilk ilmeğim ters, düz, ters, Selanik. Artık bundan sonraki yani hepsini söylemiyorum arkadaşlar, siz kendi modelinizde geldiği gibi öreceksiniz. Bu orta kısımdaki, bakın şu orta kısımdaki ilk kurduğumuz Selanik modelinden önceki iki ilmeği birlikte keserek örüyorum. Orta kısımdaki Selanik örneğinden önce iki ilmeği birlikte kesip ördüm ve doluyorum. Bir düz örüyorum. Bakın Selanik değil, düz ördüm. Bu kısım, yani şu ilmeğimizi arttıracağız ve üstünü haroşa yapacağız. Şimdi ortadaki Selanik örneğimden önce iki ilmeği kestim ve doladım. Tekrar doluyorum. Yine iki ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Daha sonra ilk ilmeğim ters, Selanik, ters, Selanik, ters, Selanik, ters, Selanik, ters, Selanik, ters ve doladım. İki ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Şimdi arkadaşlar burada yeni bir, yani şu Selanik örneğimin üzerinde yeni bir V ajur açmış oldum. Bakın şu ajurlarımdan, şu iki ajurumun arasında 2, 4, 6, 8, 10 ve 12 ilmeğim var. Kestiğim ilmek de dahil. Şu ajurumdan önceki kestiğim ilmek de dahil. Ara kısımda 12 ilmeğim var. Yine burada da şuradaki ajurum ve buradaki ajurumun arasında 2, 4, 6, 8, 10 ve 12 ilmeğim var. Burası da 12 ilmekti. Üst kısımda da yine 12 ilmek olsun istedim. Şimdi hemen burayı hızlıca geçeceğim. Arka yüze geçeyim hızlıca. Arka yüze geçmeden tekrar ediyorum arkadaşlar. Kenar modelimden sonra doladım. 11 ilmek ördüm. 2 ilmeği birlikte keserek ördüm ve doladım. Ters, Selanik, ters, Selanik, ters, Selanik, toplamda 11 ilmek yine ördüm. Bu ortadaki Selanik örneğimden önceki 2 ilmeği birlikte keserek ördüm. Bu da 12. ilmeğimi oluşturdu arkadaşlar. Yani şu kısım 12 ilmek ajurlarımın, yani şuradaki ajurum ve şuradaki ajurumun arası 12 ilmek. Doladım, kestikten sonra doladım. Bir ilmek düz ördüm arkadaşlar. Bu Selanik'i devam ettirmiyoruz. Bunu sadece yani haroşa olarak öreceksiniz. Hani ters örenler için haroşayı. Doladım ve haroşa bir ilmek ördüm. Tekrar doladım ve yine iki ilmeği birlikte keserek ördüm. Tekrar kestiğim ilmekten sonra ters, düz, ters, yani Selanik arkadaşlar düz diyorum, siz anlayın, ters düz. Bu kısımda yine şu ajurum ve şuradaki ajurumun arası yine toplamda 12 ilmek. Daha sonra kestim, doladım ve kestim. Yine buradaki ilmeklerimi de ördüm ve şimdi arka yüze geçiyorum. Kenar modelimin iki ilmeğini birlikte örüp kesiyorum. Hemen modelime hızlıca kenar modelimi ördüm ve haroşalarımı da yaptım. Yine bakın arka yüzden modelimin olduğu kısma geldim. Doladığım ilmekten önceki ilmeğim düz. Bunu doladığım ilmeği ters örüyorum. Sıradaki ilmeğim düz, ters, Selanik, ters, Selanik, ters,
Selanik, ters, Selanik, ters ve Selanik. Bakın doladığım ilmekten önce bir ilmeğim var. Bu ilmek bizim ön yüzde kestiğimiz ilmek arkadaşlar. Bu ilmeği arka yüzden sürekli ters örün. Sürekli ters örülecek, ön yüzde düzgün bir görüntü oluşturması için. Bu ilmeği ters ördüm. Doladığım ilmek ortadaki bir ilmeğim ve tekrar doladığım ilmek. Bu 3 ilmeğimi de haroşa olarak ördüm. Yine bakın doladığım ilmeği ördükten sonra sıradaki ilmeğimi ters örüyorum. Doladığımız ilmekler haroşa olacak arkadaşlar. Doladığımız ilmeklerden önceki bir ilmek ters. Burada da doladığımız ilmekten sonraki bir ilmek yine ters. Bunlar ön yüzde kesmiş olduğumuz ilmekler arkadaşlar. Bunları arka yüzden ters öreceğiz sürekli. Sonraki ilmeğim Selanik. Modelime geldiği gibi devam ediyorum. Haroşalarımı da örüp hemen ön yüze hızlıca geçiyorum arkadaşlar. Ön yüzdeyim arkadaşlar. Selanik örneğimizin üzerindeki ilk ajurumuzu bu şekilde açtık. Kenar modelimin 2 ilmeğini birlikte örerek kestim ve kenar modelim 2'ye düştü. Doluyorum. Tekrar 11 ilmek örüyorum. ilmeğimi ördüm ve 2 ilmeği birlikte örüp kesiyorum. Doladığım ilk ilmeğim düz, sıradaki ters, Selanik, ters, Selanik, ters, Selanik, ters, Selanik, ters ve tekrar Selanik. Bakın burada ajurumdan önceki 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Bakın. Bu ajurumdan önceki 2 ilmeği birlikte kestim ve ördüm. Doladım. 1, 2 ve 3 ilmek haroşa. Tekrar doladım. Yine 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Sıradaki ilmeğim Selanik. Buradan sonra yine modelim aynı şekilde devam ediyor. İlmeklerimi geldiği gibi örüyorum. Yine dolmamı yaptım ve 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Buradaki ilmeklerimi yine haroşa olarak örüp hızlıca arka yüze geçiyorum. Tekrar arka yüzeyim, kenar modelimin 2 ilmeğini birlikte örüp kestim. Yine buradan da modelime kadar ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Doladığım ilmekten önceki ilmeğim ters arkadaşlar. Bu ilmeği düz örüyorum. Ters, Selanik, ters. Selanik, ters, Selanik, ters, Selanik, ters, Selanik, ters ve bakın doladığım ilmekten önceki ilmeği de yine ters örüyorum. Doladığım ilmekler ve aradaki ilmeklerim haroşa. Ben hepsini düz örüyorum. Yine doladığım ilmeği de haroşa olarak ördüm.
Doladığım ilmekten sonraki ilmeği ters örüyorum. Sonraki ilmeğim de ters. Sonraki ilmeğim Selanik ters, yine geldiği gibi örüyorum modelimi. Hızlıca tekrar ön yüze geçeceğim. Ön yüzeyim, kenar modelimi arttırdım, doluyorum. Yine 11 ilmek örüyorum. Bir ilmeğimi ördüm. Sıradaki 2 ilmeği birlikte keserek örüyorum. Doladım. İlk ilmeğim ters, Selanik ters, geldiği gibi ilmeklerimi örüyorum. Yine bakın, ajurumdan önceki 2 ilmeğe gelince bu 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Doladım. 1 2 3 4 ve 5 ilmek haroşa olarak ördüm. Doladım. 2 ilmeği birlikte örüp kesiyorum. Sıradaki ilmeğim ters, Selanik ters. Yine geldiği gibi örüyorum ilmeklerimi. Doladım ve 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Evet arkadaşlar, modelimiz bu şekilde. Şimdi şu aradaki yeni açmış olduğumuz ajurlarımızı ve haroşalarımızı ilerletelim. Döndüğümde yine sayıyı vereceğim. Lifimizi ilerletip dönelim. Modelimi aynı şekilde ilerlettim arkadaşlar ve ajurlarımızla birlikte Selanik örneğimizde ilerledi ve çok güzel bir görüntü elde etmiş olduk. Şimdi yine şu aradaki haroşalarımızın sayısını bu alt kısımda başladığımız gibi 25 ilmek oluncaya kadar kestim. Yani kestiğimiz ilmek arkadaşlar şöyle. Biz burada V ajurumuzu genişletirken buradan da daraltıyoruz. Yani orta kısımdaki haroşalarımız artmış oluyor bu şekilde. Şimdi yine bu haroşalardan 25 tane olunca yine aynı şekilde şuradaki başlangıç kısmında yapmış olduğumuz gibi tekrar yeni Selanik ve ajurlarımızı kuracağız. Yine modelimi aynı şekilde devam ettirdim. Kenar modelimi ördükten sonra doladım. 11 ilmek ördüm. 2 ilmeği birlikte keserek ördüm, doladım ve Selanik örneğimi geldiği gibi ördüm. Burada ajurumdan önceki 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Şimdi bu haroşalarımın üzerinde toplamda 25 ilmek var. Bakın şu şekilde de şunları da sayayım sizin için. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 tane de bu ajurlarımdan var arkadaşlar. Şimdi 13. ajurumu doladım. Doladım ve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 ilmek ördüm, doladım ve 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Kestiğim ilmek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 ilmek ördüm, doladım ve 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Şimdi burada açmış olduğumuz ajuru yine arka yüzde ters öreceğiz ve yine
Aynı şekilde şurada yapmış olduğumuz gibi Selanik örneğini buraya da kuracağız arkadaşlar. O yüzden bu kısmı tekrar çekmeyeceğim. Baştaki kısmı geri alarak aynı şekilde ilerletebilirsiniz. Tabi yine buradaki işlemi şuraya kadar tekrar etmeyeceğiz. Yani ilerleyen sıralarda daha iyi anlayacaksınız ama ben lifimin şu şekilde bir kenarında böyle kare desen oluşturmasını istiyorum. Orta kısımdaki şu Selanik modelimi de kare şeklinde olmasını istiyorum. Yani 2 tane model koyacağım ben. Siz isterseniz sayısını arttırabilirsiniz. Büyük bir ihtimalle kafamdaki diğer örneği de size göstereceğim ama yani bunun şu açmış olduğumuz ajura Selanik örneği uygulayacağız ve Selanik örneğini lifimizin yarısına gelinceye kadar devam ettireceğiz arkadaşlar. Buradan sonraki Selanik'imizi yani lifimizin yarısını istediğimiz büyüklüğe gelinceye kadar devam ettirip daha sonra kesme işlemine birlikte devam edeceğiz. Lifimi ilerlettim arkadaşlar. İkinci Selanik örneğimi kurduktan sonra ben başka bir örnek kurma ihtiyacı duymadım. Sizler isterseniz ikinci modeli ilerlettikten sonra yine şurada yapmış olduğumuz gibi haroşalarımızı örerek arttırıp tekrar bir Selanik örneği daha kurabilirsiniz. Ben bu lifimde sadece bir kenar şerit Selanik olmasını istedim ve ortada da kare bir Selanik deseni olmasını istediğim için bu şekilde yaptım. Sizler isterseniz dediğim gibi aynı şekilde bir örnek daha kurabilirsiniz. Aynı şekilde üçlü çalıştığım bir Selanik örneği daha yaptım arkadaşlar. Onu da videonun başına veya sonuna ekleyeceğim. Instagram adresimde de aynı şekilde görebilirsiniz. İki lifi de bu yaptığım lifi de paylaşacağım. Diğer 3 tane Selanik örneği kurduğum lifi de paylaşacağım. Şimdi kesme işlemine başladım arkadaşlar. Kenar modelimi 19. kenar modelimi yaptım, doladım. 19. kenar modelimde kesme işlemine başlıyorum. Kenar modelimden sonra doladım ve 2 ilmeği birlikte örerek kestim. Kestiğim ilmekle birlikte 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. Ajurumun üstünü ördükten sonra doladım ve 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. İlmeklerimi geldiği gibi örüyorum. Benim bu ikinci kesme sıram arkadaşlar. Bir önceki sırada video çektim fakat videoda sıkıntılar olduğu için ikinci sırada tekrar anlatıyorum. Doladığımız ilmekten sonra 12 ilmek olması gerekiyor arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10, 11 ve 12. 12 ilmek ördükten sonra doluyorum ve 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Kestiğim ilmekle birlikte 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Yine ajurumun üstünü ördükten sonra doluyorum ve 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Yine ilmeklerimi geldiği gibi örüyorum arkadaşlar. Bu orta kısımdaki Selanik örneğimin üzerine örüp son kısımda birlikte devam edeceğiz. Orta kısımdaki Selanik örneğimi ilerlettim ve bakın ajurumdan önceki 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum ve doladım. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 12. Doladığım ilk ilmeğim ters. Selanik ters. Yine geldiği gibi örüyorum. Yine bakın ajurumdan önceki 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Doladım ve yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12 ilmek ördüm. Sıradaki 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 13. Doladım ve kenar modelimin 5 ilmeğini örüyorum. Arka yüze geçtim. Kenar modelimi ördükten sonra doladığım ilmeği örüyorum ve sıradaki 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Yine haroşalarımı örüyorum. Doladığım ilmeği ördüm. Burada kesmiş olduğum ilmeğim var arkadaşlar. Doladığım ilmekten sonraki ilk ilmeği ters örüyorum. Kestiğimiz ilmekleri arka yüzden ters örüyoruz arkadaşlar. Düzgün bir görüntü elde etmek için. Yine kalan ilmeklerimi geldiği gibi örüyorum. Ve yine arkadaşlar son kısımda kesme işlemimizi yine buradan da kenar modelimden önce 2 ilmeği birlikte örerek keseceğim. Ve bu şekilde lifimizi eksilteceğiz arkadaşlar. Başka hiçbir işlem yok. Lifimizi aynı şekilde ilerletip bu orta kısımdaki modelimizin kapanış kısmında yani son kısmında birlikte devam edeceğiz. Evet, modelimi ilerlettim. Bakın bu orta kısımda yapmış olduğumuz Selanik örneğimin tepe kısmına kadar ördüm lifimi. Burada arkadaşlar bakın şu ajurlarımın arasında 3 tane ilmeğim kaldı. Bu 3 ilmeği arka yüzden ters ördüm. Doluyorum. 2 ilmeğimi sağ şişime alıp ortadaki ilmeği öne alıyorum. Ve 3 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Doladım. Ve yine aynı şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Yine bu sırayı örüp arka yüzü de örüp ön yüzde tam orta kısma, şurada yaptığımız gibi tam orta kısma gelen ajuru da göstereceğim arkadaşlar. Bu sırayı örüp arka yüzü örüp gelelim. Tekrar ön yüzdeyim. Orta kısımdaki modelime kadar geldim. Bakın doladığım ilmeğin üzerindeki ilmek, orta kısımdaki ilmek ve sonraki ilmeklerim var. Şu ortadaki ilmeğin ve buradaki ajurumun 2 ilmeğini birlikte örerek kesiyorum ve doladım. Bu şekilde ajurumuzu tam orta kısma denk getirmiş olduk. Buradan sonra arkadaşlar buradaki Selanik örneğimin üzerine haroşa olarak örüyorum ve kenardaki Selanik örneğimi devam ettiriyorum. Alt kısımda olduğu gibi bu şekilde yine kapatacağız modelimizi. Şimdi yine modelimi aynı şekilde şu kenardaki modellerimi ilerleteceğim. Ara kısımdaki haroşalarım her sırada eksilerek şu kısma gelinceye kadar devam edelim arkadaşlar. Şu son kısmı da yine göstereceğim. Evet arkadaşlar, lifimi ilerlettim. Orta kısımdaki Selanik örneğinden sonra bu 2 tane sağ ve soldan gelen Selanik şeritlerimizin tam birleştiği sıradayız arkadaşlar. Yine orta kısımda 3 tane ilmeğim var. Bu 3 ilmeği arka yüzden ters ördüm. Yine bakın doladım. Yine 2 ilmeği şurada yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz arkadaşlar. 2 ilmeği örmeden sağ şişime aldım. Ortadaki ilmeği yine öne alıyorum. Ve 3 ilmeği birlikte keserek örüyorum. Doladım. İlk ilmeğim düz. Sıradaki ters. Bu sırayı da örüp daha sonra arka yüzden sıramızı tamamlayıp tekrar ön yüzde birlikte devam edelim arkadaşlar. Arka yüzden de örüp tekrar ön yüze geldim arkadaşlar. Şimdi burada yine şu kısmı yapıyoruz arkadaşlar. Buradan sonrası bakın Selanik örneğimiz eksilerek yine kapanacak. Şurada da yaptığımız gibi arkadaşlar. Buradan sonrasını göstermeyeceğim. Son sıramızı yapalım beraber. Yine 13 ilmek ördüm. Doladım ve 2 ilmeği birlikte örerek kestim. İlmeklerimi geldiği gibi
örüyorum. Zaten şu orta kısımda benimle aynı şekilde yaparsanız sıkıntı yaşamazsınız arkadaşlar. Doladığım ilmeğim arka yüzden düz ördüm. Ortadaki kestiğimiz ilmeği ters ördüm ve tekrar düz ördüm. Bu şekilde hiçbir sıkıntı yaşamadan denk geliyor arkadaşlar. Bu şekilde bütün ilmeklerimi geldiği gibi örüyorum. Selanik örneğimizi sağından ve solundan ajurlarımızla birlikte eksiltirken lifimizi de her iki kenardan eksilterek bitiriyoruz arkadaşlar. Buradan sonrasını yine tepe kısmına gelinceye kadar devam ettireceğim. Son kısmı yine kenar modelinin kapanış sırasını gösteririm arkadaşlar. Lifimiz bu şekilde oldukça güzel bir model oldu. Ben şimdi lifimi ilerleteceğim ve final kısmına gelince tekrar birlikte devam edeceğiz arkadaşlar. Evet, lifimin son kısmındayım arkadaşlar. Son hali bu şekilde. Şimdi son kenar modelini yapacağız. Yine kenar modelimin 2 ilmekleri hariç orta kısımda 9 tane ilmeğim var. Arttırarak 5'e tamamlıyorum kenar modelimi. Doladım ve 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Yine sonda kenar modelimin 2 ilmeğinden önce 2 ilmeği birlikte örüp kesiyorum ve doluyorum. 2 ilmeğimi örüp yine arka yüze çevirip buradaki kenar modelimi de 5'e tamamlıyorum. Doladığım ilmeği ördüm ve 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Doladığım ilmekten önce yine 2 ilmeği birlikte örüp kesiyorum. İki ilmeği birlikte örüp kesiyorum.
Evet arkadaşlar, lifimiz bu şekildeydi. Umarım beğenip benimle birlikte yapmışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hepiniz Allah'a emanet olun.